Benim sana şu anda bir tuzak sorum var. Ama söylemeyeceğim önden. Öcümü alırım. Aa, hemen bugün, yarın bile değil. Erkekte estetiği nasıl buluyorsun? Doktorum anlat Allah aşkına şurada dolgu olmadığını. Ya dolgu yok orada biliyorum. Göksel. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş. Herkese merhaba, Doktor Göksel. Bugün değişik bir video konseptimiz var. Konuğumuz var çünkü. Ya evet. Kendimi stüdyoda ev sahibi gibi hissettim. Merak Hani etme, böyle ben konuk biraz olarak sonra, gitmeye çok alışığım da konuk almaya alışık değilim. ben biraz sonra gaza gelir kesin seninle yer değişirim zaten. Aynen öyle bir his var benim de içimde. Sanki sen bana soru soracaksın, ben cevaplayacağım gibi. Sorarım. Bu bir soru cevap videosu değil, bir sohbet videosu. Hazır böyle tescilli bir güzelimiz var yanımızda. Konuda yüz estetiği olunca, güzel de yüzü bulunca insan şöyle bir estetik konuşmak istiyor değil mi? Hadi yani konuşalım. insanın için ben mesela başlayayım, bana bir Hadi. sürü hasta geliyor. Standart bir şeyler görmeye başladım. Beni rahatsız ediyor. Herkesin kaşı kalın, herkesin kaşı aynı şekilde gidiyor. Hep böyle elde çizilmiş kaşlar görüyorum falan filan derken bir standartize olmuş durumu var. Beni de rahatsız ediyor cerrah olarak. Doğru. Herkesin gözü böyle yukarı bakmaya başladı. Kedi gözleri görmeye başladım derken gerçekten bu bize diretilen, işte medyada gösterilen, bu güzeldir denen şey herkeste güzel oluyor mesela. Yani sen ne düşünüyorsun? Bence olmuyor. Ama bu aynı moda gibi. Hani bir akım başladığı zaman herkes aynı tarz giyinmeye başlıyor ama baktığın zaman mesela kadın uzun boylu değil, skinny bir şey ve kilolu, skinny bir jean giyiyor. Giymese daha doğru. Hani daha vücuduna oturacak bir kalıp seçse çok daha iyi sonuçlar ortaya çıkabilir ama işte öyle bir hale geliyor ki hakikaten bir zaman sonra alternatifler de satılmadığı için, bunu sana da şimdi şey yapacağım, alternatifi satılmadığı için mecburen onları giymeye başlıyor gibi oluyor. Dolayısıyla eğer gittiğin hekim senin gibi bir bakış açısına sahip değilse işte herkese o beklediği şeyi yapıyor. Mesela sen her dudağını büyütmek isteyen kadına aynı boyutta dudak büyütüyor musun? Büyütemem zaten. Çünkü herkesin anatomisi farklı. Yani ben baştan söylüyorum bir kere, sizin dudağınız dolguyla güzel olmaz deyip dolgu yapmadığım hasta da var. İşte herkes her şey için iyi aday değiller. Bir arada hatırlarsan bütün kadınların burunları şöyle hokka gibi böyle, çok şükür o şeyden vazgeçildi. O moda geçti diyorsun. Hakikaten düz, modern, net burunlar ve yüze yakışır burunlar yapılmaya başladı. Ama tam şimdi yıllarını söyleyemeyeceğim sana belki ama belli bir yaş grubuna bak, bütün kadınların burnu aynı. 70'lerde ve 80'lerde ameliyat olanlarda. Çünkü hep şöyle ve şöyle, biraz da böyle burun delikleri de şöyle hatta. Aynen. Hafif. Bu biraz aslında tartışmaya açık bir konu. Moda mıydı? Yoksa yapılabilen mi buydu? Yoksa yapılabilen o muydu? Yani o çok böyle ortada bir konu. Çünkü özellikle burun cerrahisinde son 15-20 yılda inanılmaz değişiklikler oldu. Yani hem bakış açısı değişti ayrı, hem de teknoloji değişti, ama işte teknik moda değişti. da değişiyor bir yandan. Demeye çalıştığım şey yani şimdi moda teknolojiye de uyuyor bir yandan. Tabii ama şimdi mesela doğallık gelmeye başladı. Bilmiyorum, bundan 10 sene sonra yapılan doğal burunlara antipatik mi bakacağız? Ne hissedeceğiz? Sanmıyorum ya. Yani bana sorarsan doğal olan ve güzel olan her zaman ön plandadır. Yani daha tercih edilendir. Yani ama böyle işte, bak, çok güzel bariz olan deyince çok tehlikeli bir cümle kurmuş oluyorsun. Doğal olan güzeldir aslında. Ama kime göre, neye göre? Şimdi o da tabii tartışmalı bir konu ama şunu da söyleyeyim. Çok göreceli. Sen çok güzel bir kadınsın. Teşekkür ederim. Ama bir başkası için, yani ne bileyim ben, %90 seni çok güzel buluyordur. %10'u bir başkasını daha güzel buluyordur. Tabii ki. Yani herkesin aslında güzel kavramı kendisine göre güzel. Bir de onu geç, dolayısıyla ben hala suratıma bakıp acaba şunu mu yapsam, acaba bunu mu yapsam diye düşünüyorum işte yani. Çünkü kadınım. Onun sonu yok, ince bir çizgi var yalnız. Bazen cerrahın görevi de orada durdurmayı bilmek, biliyor musun? İşte çünkü çok insanlar tehlikeli. güzel olacağım derken o çizgiyi bir adım öteye gittiğinde çirkin olmaya da başlayabilirsin. İpin ucu kaçıyor. İpin ucu kaçmasın diye de gerçekten bu işi bilen birisinin de bir o çizginin nerede olduğunu göstermesi gerekiyor İşte bazen. sen biliyorsun zaten. Ben bunu Saklamadığım için soracaktım de ama çok dur, rahat. sen şimdi benim sorumu çal. Neyse, tamam, başka Önce soru sen sor, sonra mı söyleyeyim? Tamam, sen yok anlat. yok, şöyle bir şey. Mesela benim burnum baktığın zaman tabii ki bir hekim anlayabilir. Ama dışarıdan baktığın zaman estetikli gibi değil. Değil Çünkü canım, gayet o doğal zamanınki görünüyor. estetik anlayışına ters aslında. Ben yaptırdığım zaman mesela nasıl yani? Yaptırdım, niye? Hiç belli olmuyor Niye diyen yaptırdın vardı. ki o zaman madem belli olmayacak? Halbuki beni rahatsız eden şurada hafif bir kalınlık ve şurada çok küçücük bir kemer vardı. Ve ben aynaya baktığım zaman benim gözlerim yukarı doğru, genelde güler yüzlüyümdür. Bana göre burnum beni aşağıya basıyordu. Ve ben o da
yukarı kalksın istediğim şey ama mesela son ana kadar hani bayıltacaklardık. Bak burun deliklerim görünmesin. Ne olur böyle kaydırak gibi olmasın. Ben öyle bir burun istemiyorum. Düz bir burun lütfen. Hani aslında bakarsan hekimin işine karıştığım bir durum var ama. Olsun ama burun da hani senin demeye burnun. çalıştığım şey şu olmasın. Ben böyle bir şey istemiyorum ya da ameliyattan başka bir insan olarak uyanmak istemiyorum. Aslında ben hala kendim olarak kalmak istiyorum ama işte birazcık bir daha iyi görünmek istiyorum. Valla bu senin isteğin ve bence biz tabii cerrah olarak herkesin kendine ait bir estetik algısı var, bilgisi var, yeteneği var. Ayrıca bildiği eli var ama hastanın ne istediği de bence çok çok önemli aslında. Çok tehlikeli bir iş yapıyorsun. Biliyorum. Ciddiyim. Çok riskli bir yerde çalışıyorum. Bedendeki herhangi bir operasyon, silikon göğüs, göğüs küçültme, işte karın, ne bileyim liposuction, daha yapılan bir sürü bir şey belki. Bunların hepsi en azından örtülebilir. Hani şu... Zor. Sadece burun değil, şu çizginin üstü tehlikeli. Çok stresli, bir de çok geri dönüşü olmayan işler yapıyoruz Hiç çoğu geri zaman. dönüşü olmayan bir şey. Üstüne de ben bu konudan muzdarip olan biriyim. Ben 2 kere burun ameliyatı oldum. Problem yaşadığım için birinci de. O zaman seni tanımıyordum. Yapacak bir şey yok. İkisi aynı doktor değil bu arada. Özellikle söylemek isterim. Hiçbir sorun yok. Ama mesela şimdi sana bir hasta gelip işte o hani kendini mutlu edeceği kısımda hekimin durdurması kısmı var. Ama bir yandan da işte mutsuz olacağı sonuç durumu var. Biri senden gelip böyle hokka gibi bir burun istese ve o burun o yüze hiç yakışmayacak olsa yine de yapar mısın? Şöyle anlatayım sana. Ben ameliyat sırasında çalışıyorum, yapıyorum. Kendi estetik algım var tabii ki. Ve ameliyat bitiyor. Hı hı. Ameliyat bittiği anda hastamı uyandırıp soramıyorum. Ya bak güzel oldu mu diyemiyorum. İşte onu söylüyorum. Kimin fikrine göre o ameliyatı bitireceğim? Ben güzel olmadığını düşündüğüm bir burunla bu ameliyattan çıkabilir miyim? Soru bu aslında. Çıkamam. Yani bu burun da çirkin oldu deyip kapatıp çıkamam ki. Yok tabii ki. Dolayısıyla eğer doktorunun estetik algısıyla hastanın estetik algısı örtüşmüyorsa beraber yola çıkmamaları gerekiyor. Sonuç olarak doktor kendi beğendiği bir sonuçla bu ameliyattan çıkar ve kendi beğendiği sonuç hastanınkiyle örtüşüyorsa beraber mutlu olabilirler. Şanslıyız bu dönemde. Neden biliyor musun? Sen zamanında ameliyat olduğunda sosyal medya mı vardı? Doktorunun kaç tane ameliyat sonucunu gördün? Birisi sana önerdi. Gittin orada baktın, beğendin. Adamın da güven verdiğini düşündün ve ameliyat oldun. Şimdi kaç tane doktorun kaç tane sonucunu hasta görme şansına sahip, o insanlara ulaşma şansına sahip. Yani inanılmaz bir imkan aslında. Ve adamın tarzını görüyorsun. Mesela ben bazı sonuçlar görüyorum sosyal medyada. Ya diyorum ben bu sonucu elde etsem bunu buraya koyamazdım. Ama o sonucu beğenip ameliyat olan bir sürü hasta var. Demek ki estetik algımız çok farklı. O çok önemli bir şey ama hatırlarsan biz seninle ilk tanıştığımızda sohbet ederken de bu arada biz arkadaşız. Aslında arkadaşız. Aynen. Hatırlarsan biz seninle bakıp bu çok fenaymış, bu çok güzelmiş ve bir zaman sonra fark ettik ki ikimiz de hep aynı şeyleri beğeniyoruz. Bu çok önemli. Bak, ben hep söylüyorum İşte bakış bütün olay açının burada aynı olması lazım. Aynen. Bütün bunlara rağmen bak şunu bir cerrah olarak söyleyeyim. Risk sıfır değil. Tabii ki değil. Yani bir risk göze alınıyor. Ben bunu her zaman söylüyorum ve bu riski ama. sadece cerrah göze almıyor, hasta da göze alıyor. Beraber aslında bu riski göze alarak yola çıkıyorsun. Ama işinin arkasında duran, işini çok severek yapan bir cerrahla ya da bir doktorla yola çıktığında sorun ne olursa olsun üstesinden gelememe şansın yok. Yani sen yeter ki doktorunla beraber bu işe beraber yola çık ve beraber devam et. Eninde sonunda o sorun çözülür. Elbette. Kim sorun yaşamak ister? Hiç kimse. Ama sonuçta kul. Dolayısıyla her zaman ihtimaller söz konusu ama böyle bir şey girişiyorsan bunu hasta olarak kabul etmek durumundasın. Ben bunu bu taraftan söylüyorum. Sen hekim olarak bunu bu kadar rahat söyleyemeyebilirsin. Ama ben bir kadın olarak, fikri sürekli değişen bir varlık olarak. Kadınlar aslında tabii daha zor, daha komplike, daha böyle anlaşılması imkansız yaratıklar gibi, varlıklar ve sen gibi bir erkek hekim olarak kadınların suratında algılansa da ben kadın hasta ameliyat etmeyi tercih ediyorum. Gerçekten mi? Aynen. Neden? Hasta olarak kadınlar daha ne istediklerini biliyorlar. Daha alışıklar. Daha değişime hazırlar. Bak bu doğru. Saçını kaç kere boyatıyorsun? Kaç kere kestiriyorsun? Kaç kere şekil değiştiriyorsun? Yani bir erkeğin doğduğundan ölene kadar olan sürecine bak, kaç kere saç modeli değiştirmiştir? Erkekler daha düzler. Daha düzler. Yani daha Kadınlar değişime hazırlıklı değiller. Bir şey değiştirmek istiyorlar belki ama o değişimden mutlu olup olmayacakları çok şüpheli. Sana zor soru sorayım şimdi. Dinliyorum. Erkekte estetiği nasıl buluyorsun? Ben hiç bu işin erkeğine kadınına bakmıyorum canım, gayet makul. İhtiyaç varsa yapılır. Hiç öyle değilim. Aman o erkek falan, hiç öyle bir bakış açım yok benim. İnsan kendini aynaya baktığında iyi hissetmiyorsa ve bunun çözümü var ise, bir de bunun çözümü senin cebini yaralamıyorsa, çünkü
Sonuçta maliyeti olan bir iş bu. Bir sürü ayağı var. Bunu yapmak senin canını yakmayacak. Yani demiyorum ki dişinden tırnağın, bu kadın için de geçerli. Erkek kadın benim için fark etmiyor. Dişinden tırnağından şey olarak arttırıp hayatından bir şeyleri çok eksik edip evladından bir şeyleri esirgeyip bunu yaptıracaksan yaptırmasan da olur. Kesinlikle bana göre. Ama bunu yapabilecek imkanın varsa ve aynaya baktığın zaman kendini iyi hissetmiyorsan, bir hekim de bunu çözebiliyorsa hemen bugün, yarın bile değil. Mümkün olan en kısa sürede bence yapılmalı. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Erkek kadın bir farkı yok. Erkeğe o güçlü görüntüyü veren yer şu burun sırtının yüksekliği aslında. Yani birçok model, birçok yakışıklı erkeğe baktığımızda burun sırtının biraz yüksek olduğunu, hafif böyle yüksek geldiğini görüyoruz. Mesela George Clooney dedin ya demin. Bak burnuna. Tek başına burun güzel değil orada. Ama o güçlü burun güçlü görüntü veriyor. İşte ama zaten o mesele... erkeksi o güçlü ifadeyi veren yerlerden bir tanesi burun sırtı. Şimdi zor soruya geliyorum. Hazır mısın? O zaman illaki burun güzel olunca yüz güzel oluyor mu? Olmuyor tabii ki. İşte orada iş bitiyor değil mi? Aslında mesele burnun yüze yakışıyor olması kısmı değil mi? Bak Pınar, sen güzel bir kadınsın. Teşekkür ederim. Burnun güzel olduğu için mi güzelsin? Değil. Hayır. Burnun daha güzel olsa daha mı güzel olacaksın? Hayır. Dünyanın en güzel burnunu koysan bir yüze sadece burun da görebilirsin. Hiç kızı görmeyebilirsin. Burun çok görünür hale gelebilir. Eğer uyum yoksa. Aslında bu bir denge. Yani yüzün dengesine uygun olmayan bir burun istediği kadar güzel olsun kişiyi güzel yapmaz. İşte dediğim ona geliyor. Hani eskilerde yapılan bir burun vardı. Yakışsa da yakışmasa da herkesin suratına konan burun aynıydı. Aynen, %20'sine 30'una yakışıyor. Daha ne güzel olmuş deniyordu. %60 civarında da sorunlu olmuş bu burun. Estetik olmuşsun dedirtiyordu. Şu andaki konsept değişti. Benim amacım kişinin burnunu göstermek değil, tam tersi göstermemek. Ben baktığımda senin gözünle iletişim kurmalıyım, burnunla değil. Burnunu görüyorsam, bu kız burnunu yaptırmış diyorsam orada bir sorun var demek. İşte dergi kapaklarındaki kızlara, oğlanlara şöyle bir göz at. Çoğu güldüğünde dudak bir kenara çıkıyor, bir göz kısılıyor. Yüzde hep asimetri var. Çünkü asimetri aslında çekici yapıyor. Çok simetrik yüzler, böyle anormal simetrik yüzler çok da güzel görünseler bile donuk görünüyorlar aslında. Çünkü çok taş bebek gibi oluyor. Taş bebek oluyor. Yani senin içinden ya ne güzelmiş, şu kıza da bir buluşsam geçsem dedirtmiyor da kız çok güzelmiş diyor. Biraz uzak tutuyor seni. Böyle işte otur seyret. Evet, yani çekicilik dediğimiz şey güzellikle tabii ki ilişkili ama birazcık da farklı. Yani her güzel olan şey çekici olmayabiliyor. Ben sana baktığımda ne görüyorum? İşte elmacık kemiklerin çıkıntılı. İyi bir şey mi? Çok iyi bir şey. Acayip güzel. Şimdi iyi bir şey. İyi. Gençken iyi değildi. Gençken hep yüzüm böyle yuvarlak yuvarlaktı. Ay, o yuvarlaklığa sinir olurdum. Bugün işe yarıyor. Doktorum anlat Allah aşkına şurada dolgu olmadığını. Ya dolgu yok orada, biliyorum ben. Siz de öğrenin, dolgu yok. Elmacık kemikleri orijinal. Ama bence bu kadın kendisine haksızlık ediyor. Niye? Bütün Türkiye seni güzel bulurken kalkıp da elmacık kemiklerine bence haksızlık etme. Ama bir şey söyleyeceğim. Öyle bakarsan ben burnumu yaptırmadan önce Türkiye güzeli oldum zaten. Bizim zamanımız. Şimdi mesela estetikli kızlar da Türkiye güzeli olabiliyor. Evet. Bizim zamanımızda yoktu öyle bir şey. Yasaktı. Hatta muayeneden geçiyordunuz değil mi? Böyle estetik var mı? Ben muayeneden geçmedim. Ama zaten olmadığı da aşikardı. Ya zaten 20 yaşındaydım yani. Şimdi hani yaşlar da çok eski. Aşağıya düştü bakarsan. Aynen. Ben 20 yaşındaydım. Gayet makul bir yaştı. Şimdilerde Türkiye güzelleri değil ama son zamanlarda böyle taç giyen işte modeller vesaireler var. 1.15, 1.16'mız var. Ne kadar genç. Çok küçükler. Çok küçükler. Hani vücut da aslında oturmuyor, yüz de oturmuyor. Ben de kendi fotoğraflarıma bakınca mesela eski böyle daha nanaklı böyle buralar dolu. Bir de o hani ne genç irisi derler ya, o gençliğin verdiği irilik de var. Sonra seneler geçtikçe tabii ki yüz oturuyor, daha kadınlaşıyorsun. Aynen. Şimdi o işte elmacık kemiklerinin yararını şimdi görüyorsun. Yanaklar aşağıya inmiyor. Sana sorum var, hazır mısın? Hadi sor. Ben senin arkadaşın değilim. Randevu aldım. Seni duydum, çok iyi bir hekimsin diye. Geldim ve dedim ki kendime bir şeyler yaptırasım var. Ne yapalım? Yutkundu. Ya samimi fikrimi söyleyeyim. Evet. Genel olarak çok böyle bari şurada şunu yapalım, buraya da bunu yapalım demem. Yapsaydın ne yapardın? Yapsaydım şu gıdığa el atardım. Gıdığa el atardın. Bence de. Evet. Mesela bak gördün, doktor. Başka? Demek ki örtüşüyor. Estetik algı. Hiç şüphem yok. Ve yani ister istemez ben mesela senin göz kapaklarını beğeniyorum. Dolgun, etli göz kapakları her zaman daha iyidir. Çukur olmasından 10 kat iyidir. Ama mesela çekimde çok zorluyor. Çünkü burası hep patlak. Ama üst göz kapağında mesela hafif bir müdahale düşünülebilir. Örneğin. Ya yaptıracaklarımızı şimdi alt alta yazıyoruz. Zamanı gelince. Benim aslında
Çok net hastalar soru sorduğunda olmalı mı olmamalı mı? Kendimi de test etmek için yaptığım bir empati seansı var. Kızım olsa ne yapardım? Ya da işte kardeşim olsa ne yapardım? Yani bunu kendime soruyorum çoğu zaman. Su şimdi büyüyor. Evet. Genç kız oluyor. Onun da böyle taktığı şeyler olacak. O her genç kızın taktığı gibi. Senin gözüne hiç görünmeyen bir sorunu var. Çok beğeniyorsun. Burnu dünyanın en güzel burnu. Değil mi? Hakikaten de öyle. Öyle, Babası tamam. sağ olsun. Ama 17 yaşına geldi, tutturdu burnucum kalın, benim burnucum inceltin diye, ne yaparsın? Çok aslında Ama sen beğeniyorsun. Sana soracağım soru Ben kızımı ameliyat edeceğim bu arada. Sana soracağım soru bununla ilişkiliydi aslında. Ben beğeniyorum diye kestirip atmam. Çünkü biliyorum ki ben aynaya baktığımda önce kendim beğenmeliyim, kendimdeki birçok şeyi. Dolayısıyla Su'nun baktığı açıdan bakıp görmeye çalışırım ama tabii diğer yandan da güvendiğim bir hekime gidip. Bu çok önemli. Gerçekten çok önemli. Arkadaşım olman ayrı ama hekim olarak da aynı taraftan bakıyoruz. Bu benim için çok kıymetli. Oturup beyin fırtınası yapıp onu mutlu etmenin başka yolları var mı? Acaba onu mutsuz eden şey burnu mu yoksa yüzündeki başka bir şey mi? Belki kaşının şekli değiştiğinde, belki yüzüne yaptığım, şimdi 17 yaşında makyaj yapmaya başlamış olacak. Dolayısıyla belki yaptığı makyajla onu değiştirebilecek bir küçük hile öğreterek eğer durumu toparlayabiliyorsam tabii ki önceliğim operasyon geçirmesi olmaz. Ama buna gerçekten hekim gözüyle de bir ihtiyaç olduğunu da görüyorsam işte orada 6 yaş sınırı ne oluyor? Orada sana dönerim. Aynen. Tekrar. Yani tabii kişinin psikolojisi, burnundaki nefes alma sorununu falan da hepsini göz önünde bulundurup 6 yaş sınırını belirliyoruz. Ama standart olarak yani rutin böyle ciddi bir sorunu olmayan, travmatik olmayan, vurmamış, düşmemiş, nefes alma sorunu olmayan birisi için 17 6 yaş sınırı kızlarda. 17. Evet. Erkeklerde? Erkeklerde 18-19. Neden? Kemik gelişimi biraz daha geç tamamlanıyor erkeklerde. Soruyu şunun için sordum. Yani anne baba nasıl davranmalı mesela bu estetik konusunda? Şimdi yavaş yavaş bizim yaşlar büyüdükçe çocuklar da büyüyor. Ve buradan mesaj göndermemiz gerekiyor. 2 tane de kızı olan. Aynen, 2 tane kız bende de var. 2 kız orada, bir kız burada. Şöyle, ben kendi kızım için söyleyeyim sana. Bu sene ameliyat ediyorum. 17 yaşını doldurdu. 18'ine geliyor. Artık bu sene yeter dedi. Bak kaç yıldır istiyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim babam da eğer plastik cerrah olsaydı, hakikaten çok güzel burunlar yapıyor olsaydı, benim burnum da sıkıntılı olsaydı muhtemelen ben de isterdim. Burada şöyle bir sıkıntı var. Acaba ben mi ameliyat etmeliyim yoksa bir arkadaşıma, güvendiğim birisine mi ameliyat ettirmeliyim? Bence cerrah kendisi sıkıntı yaşayacaksa ameliyat etmemeli. 3 tane yeğenimi ameliyat ettim. Ablamı ameliyat ettim. Yani ailede bayağı bir başka. Olsun ya, çok deneyimliyim yani şey konusunda, aile içerisinde ameliyat yapma konusunda. Sıkıntı benim elimde de olabilir. Yani kötü cerrah değilim ama benim elimde risk sıfır değil, var. Her zaman var. Başka birisinin elinde olduğunda daha mı çok üzülürüm, daha mı az üzülürüm? Niye ben yapmadım diye sorgular mısın? Sorgularım gibi geldi bana. O yüzden sıkıntı olacaksa da benim elimde olsun. Gene ben düzelteyim sıkıntıyı. Bu riski alacaksam ben alayım dedim. Evet, değişik bir... babanın masasına yatmak enteresan bir his. Onun Neyse, açısından da kendi yaptığım işi tamamlıyor gibi hissedeceğim. O burun da benim burnum eninde sonunda. Evet tabii. Evet, vallahi sohbet güzel. Biz böyle akşama kadar. Bugün de akşama kadar biz sohbet ettik deyip bunu saatlerce yayınlayabiliriz arkadaşlar. Mesela. Ama çok teşekkür ederim öncelikle. Acayip keyifli bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. Her zaman bekliyoruz efendim. Zevkle. Ne zaman olursa. Bu YouTube'da çok deneyimli değilim ama kanalımızın en atraktif videosu olacak diye tahmin ediyorum. Ben de çok deneyimli değilim. Genelde misafir giderim. Bugün de olduğu gibi ama bir ara bir rol değiştim. Vallahi bugün bir ev sahibi gibi davrandın. Sen teşekkür ederim diyelim. Yükümü hafifledim. Zevkle her zaman.